İngilizce, dünyada 1,5 milyar insanın konuştuğu varsayılan heybetli dil. 130 kilometre kare alanda doğup da dünyaya hakim olan bu dil nereden gelmiş? Yerlisine İngiliz denen bu millet kimdir? Nerelidir? Dilleri nasıl oluşmuş? Soruları cevaplamak için hikayemize başlayalım. Öncelikle İngiliz dili her multikültürel coğrafyaya sahip dil gibi sözcük dağarcığı açısından karmaşık bir dildir. Atalarının dilinden oldukça uzaktır. Aynı şekilde İngiliz ırkı da içinde pek çok kültürü barındırır. Bu ırkın oluşmasında Eng, Sakson, Jut, Kelt, Briton, Viking ve Norman kavimleri bulunur. Peki bu kadar insan Britanya'da nasıl toplandı? Hikayemiz Keltlerden bir kavim olan Britonlar ile başlıyor. Britanya adalarına ilk yerleşenler onlardı. Bu adalar sonraları diğer kıta Keltlerin de ilgisini çekti. Keltler Fransa'dan buraya akınlar düzenledi ve Britanya'ya yerleşti. Briton kavmi zaman içinde azınlık kaldı ve günümüze kadar da azınlık olarak kendi kendilerine yaşayıp gittiler. Ancak Britonların en önemli başarısı Britanya'ya isimlerini vermeleridir. Ayrıca günümüzdeki Galler ülkesi Bretonların torunları sayılır ve adada yaşayan diğer Keltlerin aksine kendi dillerini en iyi şekilde sürdürmüş tek millettir. Adaya üçüncü olarak akın edenler ise Germen kavimleriydi. Eng, Sakson ve Jut kavimleri Britanya'ya Danimarka kıyılarından gelip akın etti ve adayı ele geçirmeye başladı. Fakat daha yabancı dil konuşan insan görmemiş bu Germenler için Keltler hiç sevilecek insanlar değildi. Doğal olarak Keltlere Welsh yani garip, yabancı dediler. Günümüz İngilizcesinde Keltçe kelime oranının çok az olmasının sebeplerinden biri de budur. Birbirlerini sevmeliler dedim ama birbirleriyle evlenmeyi de hiç ihmal etmediler. Daha sonra dördüncü olarak Vikingler dahil oldu. Vikingler de Britanya'yı keşfedince adanın hali küçük bir milletler cemiyeti oldu. Kardan başka bir şey görmemiş Vikingler için Britanya cennetti ve onu bırakmaya hiç niyetleri yoktu. Engler ve Saksonlar yoğun Viking akınlarına karşı tek başlarına mücadele edemeyeceklerini anlayınca hemen ittifak yaptılar ve bundan sonra sonsuza dek Anglo-Sakson olarak anıldılar. Diğer yandan Vikingler Britanya'ya köyler ve kasabalar kurdu ve yerlilerle evlilikler yaptı. Vikinglerin konuştuğu dil olan eski Norsça zaten bir Germen dili olduğu için İngilizce'de Vikinglerden kalma kelimelere rastlarız. Gel zaman git zaman Vikingler de adanın diğer halklarının içinde eriyip gidince bu sefer Frankofon Vikingler, namı diğer Normanlar Britanya'yı ele geçirdi. Ve işte İngilizcenin bugünkü hale gelmesinin fitili böylece ateşlenmiş oldu. 11. yüzyıl Norman istilası döneminde mahkeme, saray ve eğitim dili Fransızca oldu. İngilizce unutulmaya yüz tuttu. Neredeyse bir tek köylüler İngilizce konuşuyordu. Bunun için şöyle değişik bir ayrım ortaya çıktı. Köylü İngilizler hayvancılıkla uğraştığı için hayvanların adı günümüzde de Germen kökenli kaldı. Amma ve lakin Norman zenginleri bu hayvanların etini yedikleri için etlerin adı Fransızca söylendi. Bu Norman istilası tam 400 yıl sürdü. İşte bu döneme Orta İngilizce dönemi deniyor. Yani halkın yarı İngilizce, yarı Fransızca bir dil konuştuğu dönemdi. 1500'lere gelince artık Normanlar da gittikten sonra İngiliz alimleri oturup düşündü. Bizim İngilizcemizi ne zamandır tahrip eden yoktu. Gelin hep beraber İngilizceyi biraz da biz tahrip edelim dediler. Böylece Inghorn Term adında yeni bir akım başladı. Latin klasiklerinden kelimeler alıp yeni kelimeler oluşturdular. Dismiss, celebrate, encyclopedia, commit, capacity, ingenious kelimeleri böyle oluşturulan kelimelerden sadece birkaçıydı. Bu işin ne kadar gereksiz olduğunu Latince kelimeleri karşılayan binlerce İngilizce kelime olmasından anlayabiliriz. Ben bunların birazını size takdim edeyim. Latince güzelim dili ele geçirmiş. Sırf bu Latince ve Fransızca yüzünden insanlar dedelerinin yazdığı Beowulf'u okuyamıyor. Fakat dahası da var. Sadece kelimeler değişse iyi. İngilizce dil bilgisi de cerrahi bir operasyon ile kesilip biçilmiştir. Alimler yine boş durmamış ve İngilizceyi nasıl düzeltiriz diye düşünmüş. Bu alimlerden biri de Piskopos Robert Low'tur. 1726'da yazdığı kitabıyla İngilizceye kendi kafasından kurallar getirdi. I don't have nothing diyemezsiniz. İki olumsuz bir olumlu yapar dedi ve cümlenin doğrusunun I don't have anything olduğunu söyledi. You was wrong diyemezsiniz. Çoğul you'da tekil you'da were ile kullanılmalı dedi. Bu kitabı okuyan orta sınıf prestijli bir dile sahip olmak için böyle konuşmaya başlayınca az zamanda dili konuşanların tümü bu yeni yapay dil bilgisiyle konuşmaya başladı. Alimlerin yaptıklarının haricinde dil doğal olarak da değişmiş. Artikellerin hepsi yok olmuş,
Kala kala bir artikel kalmıştı. Diğer yandan söz dizimi de sabitlenmiş. Yani eski İngilizce'de Ali topu at, Ali at topu, topu at Ali, at topu Ali diyebiliyorken şimdi sadece throw the ball Ali, Ali throw the ball demek zorundalar. Büyük ünlü kaykılması, namı diğer Great Vowel Shift. Büyük ünlü kaykılması kısaca şudur. Enough diye yazılan bir kelime enough diye oku. İngilizcenin en büyük zorluğu işte budur. Peki bunun nasıl gerçekleştiğiyle ilgili bir teori anlatayım. Norman istilası döneminde elit tabaka Fransızca, halk ise İngilizce konuşuyordu. Devlet işlerinde Fransızca zorunluydu. Günümüzdeki magazin severler ve ünlülere özenenler gibi İngiliz halkı da bu elit kesime özeniyordu. Onların konuşmasını ve aksanını taklit etmeye çalışıyordu. Yani karga kekliği taklit edeyim derken kendi yürüyüşünü unuttu. Bu unutuş Norman istilası bitince İngilizce yeniden devlet dili oldu. Elit kesim bu sefer tekrardan İngilizce konuşmaya başlayınca aksanlı bir İngilizce ortaya çıktı. Halk da yine bunlar okumuş, görmüş, geçirmiş insanlardır. Bizim İngilizcemiz de onlar gibi olsun deyince ipler kopup gider ve bütün İngiltere bu ünlü kaykılmasına maruz kalır. Matbaanın yaygınlaşması İngilizcenin daha fazla değişmesine durdurak çekti. İngilizcenin dil bilgisi ve yazım kuralları sabitlendi fakat kelime dağarcığı değişmeye devam etti. Çünkü sanayi devrimiyle İngiltere'nin neredeyse dünyanın her ucuna ayak basması, gittiği ülkelerin kültürlerinden pek çok yeni kelimeyi İngilizceye sokacaktı.